Herkese merhabalar, ben BDR. Dishonored Let's Play'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde kendisinden bir takım önemli bilgiler öğrenmemiz gerektiğini öğrendiğimiz Sokolov'u kaçırmak için Coldwin Köprüsü'ne gelmiştik ve kendisinin evine doğru yola çıkmaya başlamıştık. İlk önce Samuel'in rahatlıkla karşıya geçebilmesi için köprüdeki spot ışıklarını kapattık. Daha sonra dediğim gibi kendisinin evine yaklaşmaya devam ediyoruz şimdi. Evet, görevin sonuna çok da bir şey kalmadı açıkçası. Bu noktadan itibaren. Şimdi buradan güvenli bir şekilde geçebilmek için şu dişlilerin altına ışınlanmamız gerekiyor. Fakat ilk önce şu abilerin birazcık dikkatinin dağılmasını bekleyeceğim. Evet, sanırım yeterince iyi. Şuradan girerek nasıldı? Ha, evet, buradan girip aşağıdan gideceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Şurada bir muhafız var. Arkasını dönüp gitmesini bekleyeceğiz. Daha rahat ilerleyebilmek adına. Evet. Bizim bulunduğumuz noktayı geçmesini bekliyoruz derken başka bir muhafız onun olduğu yere gelerek planlarımızı suya düşürdü. Dış mihraklar. Eğer eliniz yeterince çabuksa şu dönerken arasından ışınlanabiliyorsunuz. Fakat ben o kadar yetenekli bir adam değilim. Şimdi şu tarafa geçmek istiyorum. Çünkü bu gördüğünüz Wall of Light'a giden elektriği kesmemiz gerekiyor. Onun elektriğini sağlayan yakıt tankı da şu hemen solda gördüğünüz kabloların bağlı olduğu şeyin arkasının içinde. O yüzden burada birazcık bekleyeceğiz. Yani doğru an için. Sıkılırsanız kusura bakmayın. Ama yani dediğim gibi önceki görevdeki yaptığım sabırsızlıktan ötürü yaptığım hataları bu bölümde tekrarlamak istemiyorum. Evet, herkes yolumuzdan çekildiğine göre. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Yakıt tankını çıkarıyoruz. Hemen böyle de yapabiliriz. Şimdi bu abi hem arkasını döndüğünde karşıya geçeceğiz. Şu tarafa. İlerlemeye başladığı anda biz de ışınlanacağız. Bildiğim kadarıyla bu yakıt tankını çıkarıp Baloflight'a giden gücü kesmeden buraya geçmenin herhangi bir başka yolu yok. Ama yanılıyor da olabilirim. Bu kadar detaylı pratiğini yapmadım bu onu. Şimdi bu binanın içinde gördüğünüz gibi almak istediğimiz bir şey var. Bir bone charm. Aynı zamanda bu görevde yapabileceğimiz ufak bir yan görevi de halletmiş olacağız. Buraya girerek. Şimdi bu üst kattan giriyoruz bu binaya. Çünkü alt kapı yani aşağı kattan giren kapı kapalı. Kilitli daha doğrusu. Bloklanmış. Ve aşağıdan birinin bize seslendiğini duyuyoruz. Orada birileri mi var? Yardım edin şeklinde. Burada lootları cebe indirdikten sonra gidip kendisine yardım edeceğiz. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Evet, burada mahsur kalmış bir kadın var. Fareler yüzünden. Bu fareleri ortadan kaldıralım ki kendisi de buradan rahat bir şekilde gidebilsin. Bomb çanta buradaymış bu arada. Şimdi bunu yapabilmemizin birkaç yolu var. Birincisi bildiğiniz üzere ilk bölümde de yaptığımız üzere cesetleri sağa sola bırakarak farelerin dikkatini çekebiliriz. Fakat bu kadının yani kadın öyle yaptığımızda
gitmiyor. Bu yüzden ben fareleri böyle dartlarla vurarak sayılarını azaltmaya ve böylece komple kaçmalarını sağlamaya çalışacağım. Gayet etkili bir yöntem. Gördüğünüz gibi dağıldılar. Çil sürüsü gibi. Şimdi farelerin icabına baktığımıza göre Thank you for helping me. I thought it was safe. There were rats. So many rats, completely infested. I know some folks aren't superstitious, but I swear, the rats showed up after a man came through, waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. But he's dead now, like the others who were living here. evet, ablanın dediğine göre buradaki bazı insanların balta inançta olmadığını biliyorum, fakat yemin ederim ki bu fareler daha önce burada yoktu. Adamın biri gelip bir çeşit kolye sallamaya başladı. Ucunda da kemikten yapılmışa benzeyen bir şey vardı dedi. Fakat o adam da şu an ölü dedi. Muhtemelen şu adam, bahsettiği kişi. Gördüğünüz gibi burada günlüğü falan bile var ve bone charm'ı da onun ayaklarının dibinde bulmuştuk zaten. Bu bone charm'larla nasıl yapılabilir bilmiyorum ama fare çağırmamıza sağlayan bir güç var. Özellikle insanları öldürmek için birebir. Eğer o şekilde oynamak istiyorsanız, birilerini öldürerek, ortadan kaldırarak falan, gayet işe yarar bir güç. Oyunun challenge haritalarında da, özellikle dövüş odaklı olanlarda, benim sık sık kullandığım bir şey. Çünkü izlemesi gayet eğlenceli. Hasta ruhlu değilim herhangi bir şekilde ama güzel oluyor yani. Şimdi o kadını kurtardıktan sonra kapıdan bir sonraki bölgeye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi diğerlerine kıyasla biraz daha lineer ve daha düz bir bölüm. Önceki bölümlerde geniş alanlar olurdu. Nereden girip nereden çıkacağımızı falan keşfederdik. Bu bölümde gayet düz bir yol. Ya yine tabii ki keşfedebileceğimiz bir sürü ev, daire vesaire var buralarda. Fakat yani daha nasıl diyeyim, enine biraz daha dar bir bölüm. Yani biraz daha dar bir bölüm, evet. Daha başka nasıl ifade edebilirim bilemedim. Şimdi bu gördüğünüz gibi orada bir bone charm var. O bone charm'a ulaşmak istiyoruz. Bu bölümdeki alacağımız sonuncusu zaten. O daireye girebilmek için de şuradaki balkona ışınlanarak girebiliyoruz sanırım oraya. Evet. Bölümdeki son bone charm'ı da almış olduk böylece. Alacağımız bir tane de ürün kaldı. O da Sokolov'un bizzat, yani Sokolov'un evinde zaten. O yüzden herhangi bir şekilde yolumuzdan sapmamız gerekmeyecek oraya ulaşmak için. Şimdi Sokolov'un evi bu gördüğünüz yer. Girişte bir overseer ve bir muhafız görüyoruz. Of course I've heard them. I would be more worried if there were no screams. What's that? A riddle? A word game? Okay, so why would no screams worry you more? Because it is our job to look after Sokolov and make absolutely sure he continues his work. The screams are evidence his work continues. Thus, the screams are evidence that I have done my job. The screams are evidence we have done our job. You know, Guardsman, I don't care for you very much. Evet. Bir overseer ve bir muhafızın muhabbetine kulak misafiri olduk. Muhafız dedi ki içeriden hiç ses gelmiyor ya, hani böyle endişeleniyorum. Nasıl, bir dakika, nasıl dedi? İçeriden herhangi bir böyle çığlık falan gelirse falan diye endişelendi muhafız. Overseer de dedi ki içeriden çığlık gelmesi iyi bir şey dedi. Beni endişelendirmez dedi. Muhafız da dedi ki nasıl yani, bu bilmece mi söylüyorsun lan, ne demek o, hani şeylerin gelmesi, neden çığlıkların gelmesi seni endişelendirmesin ki dedi.
Overseer de dedi ki burada Sokolov'u korumak ve işlerinin devam ettiğini garantilemek için varız. İçeriden çığlıkların gelmesi Sokolov'un hayatta olduğunun ve işlerine devam ettiğinin göstergesi, yani işimi doğru bir şekilde yaptığımın da kanıtı dedi. Muhafız da bizim dedi, işimizin doğru bir şekilde yaptığımızın kanıtı. Hani burada beraber yapıyoruz bu iş şeklinde vurgulamaya çalıştı. Overseer de kendisine şöyle omuz üstünden bakıp, biliyor musun seni fazla umursamıyorum diye kendisini başından savdı. Overseer'ların ve muhafızların birbirlerini sevmediğini zaten Overseer'ların üstüne sızdığımız bölümde söylemiştim. Overseer'lar muhafızları değersiz olarak görüyor. Muhafızlar da Overseer'ları fazla yobaz buldukları için sevmiyorlar. Ayrıca o tarafta aşağıda baktığım yerde bir takım mahkumlar vardı. O mahkumlardan birini kurtarırsanız size bir takım loot'un yerini söylüyor. Fakat ben Changed to uğraşmayacağım. Formula 25, which in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night. Sokolov'u görüyoruz şu anda. Hedefimiz. According to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Evet, bir takım herhalde gene hastalıklı bir ritüel yapıyor olmalı ki. Awake, I see. How are you feeling? Much worse. Do I have the plague? Please, sir, I don't want to die. What is this? Evet. Kendisinin üzerine deney falan yaptığı bir kadın herhalde. Ve bölümdeki son gün de burada. Evet, Sokolov'u aldık. Bu kadının da kapısını açalım, kurtaralım. He kept me in a cage, like an animal. The pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Evet, kadın bize teşekkür etti. Beni bu kafeste bir hayvan gibi tutuyordu dedi. Şu anda çok fazla acı hissediyormuş. Bu yüzden daha iyi hissedene kadar bir köşede bekleyip sonrasında da gidecekmiş. Evet, Sokolov'u aldık. Teknik olarak görevin sonuna geldik. Bütün born charm'ları, runları da aldık bölümdeki. Bu yüzden yapabileceğimiz bir şey kaldı yani teknik olarak. Fakat dediğim gibi uğraşmayacağım. Şimdi gitmemiz gereken yer... Burada bir şey var mı? Birazcık loot varmış. Hemen alalım. Aşağıya inmemiz gerekiyor. Şu su kenarı olan yerde. Ve herhangi bir risk almayıp aşağıya ışınlanıyorum hemen. Royal physician himself. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. Evet, Samuel bizi bekliyor. Bölümde işimiz bitti. Evet, çok şahane bir sonuç. Bunu gördüğümde çok mutlu oldum. Her bölümde almak istediğim sonuç bu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde görünmedik, kimseyi öldürmedik, alarm çaldırmadık. Her şey sıfır, bütün tikler tamam. Bir tek Sokolov'un bir tablosunu bulmamışız ve lootların büyük bir kısmını bulmamışız. Fakat onlar da çok sıkıntı değil dediğim gibi. Evet. Normalde bu noktada videoyu bitirirdim ama birazcık daha vaktimiz var. Hem de görmenizi istediğim. Yani Sokolov'u sorgulamak için getiriyoruz Soundfix'e. Kendisinin sorgu sahnesi de eğlencelidir. Yani izlemeye değerdir. O yüzden onu da gösterip bölümü öyle bitireyim istiyorum. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Evet, Sokolov için bir hücre hazırlamışlar. Martin de bizi bekliyor. Amiral de orada. Evet. Uyandığında bayağı şaşıracak ama bildiğim kadarıyla daha kötü yerlerde de uyanmış. Well done, Corporal. Dedi. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly.
and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Evet. Amiral Herlock bize teşekkür etti. Bir düzine askerin bile daha iyisini yapabileceğinden şüpheliyim. Yani falan dedi. Sokolov'u ele geçirmemiz bize Lord Regent'a doğrudan saldırmamızı sağlayacak. I'm a natural philosopher, but today consider me a humble craftsman here to serve. Sokolov büyük işler yapabilirdi dedi. Bize iksiri sağladı. Savaş makineleri üretti. Fakat şimdi bir diktatörle aynı tarafta olmanın bedelini ödeyecek dedi. Ve Piero'dan bir takım geliştirmeler aldık. Botlarımızın çıkardığı sesi azaltan bir geliştirme 2 seviyesinde aldık. Şimdi uyumadan önce gidip Emily'ye bir bakalım neler yapıyor. Bu saatte uyumuştur diye tahmin ediyorum ben ama denemekten zarar gelmez. Evet, kendisinin odası. Bir kule. Please be as quiet as you can. It took forever for Emily to fall asleep. Poor dear. It's okay, Emily, I'm here. She seems happier when you're here. Though I know you have important things to do. Out there in the city. Evet, Emily uyuyor. Kalista da lütfen olabildiğince sessiz ol. Emily'nin uyuması çok uzun sürdü. Zavallı kız. Sen buradayken daha mutlu görünüyor ama senin şehirde önemli işler yaptığını biliyorum dedi. Eğer Corvo'nun kafası, aklı ve kalbi başka bir kadına ait olmasaydı oyunda Kalista'yla böyle nasıl diyeyim bir şeyler yaşayabilme ihtimalinin olmasını isterdim açıkçası. Fakat Corvo'nun dediğim gibi aklı da kalbi de İmparatoriçe Jessamine ait. Zaten Emily'nin onun kızı olduğuna dair, hani Emily'nin babasının Corvo olduğuna dair söylentiler bile var. Evet, burada bize biraz ödül bırakmışlar, onu aldık. Ve uykuya dalabiliriz artık. Corvo, wake up! You were making funny faces while you were sleeping. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Evet, Emily bizi uyandırdı. Callista banyosunu yaparken ben de gelip burada birazcık uyukladım, şekerleme yaptım dedi. Bir tehlike olursa hemen buraya koşmamı söyledi falan filan dedi. Biz de Emily'e tabii ki Emily istediğin zaman gelip burada kalabilirsin dedik. Tersleyebilirsiniz de ama niye yaparsanız ki yani şu kadar tatlı bir kızı terslemek için hakikaten kalpsiz bir insan olmanız lazım. Şimdi Callista banyo yapıyor dedi. Buradan sapıkça bir yere varmayacağım bu arada. Eğer öyle bir şey düşündüyseniz. Daha önceki görevlerde ben size gösteremedim. Fakat Callista Piero'ya bir bardak kadeh getiriyor. Bir bardak kadeh getiriyor. Evet, harika bir cümle kurdum. Bir kadeh şarap getiriyor ve Piero bunun üstüne yanlış anlayıp böyle biraz cizel imalarda, kötü imalarda bulunuyor. Callista da ulan yani iyilik edelim dedik. Tamam bir daha yapmam o zaman şeklinde arkasını dönüp gidiyordu. Ve Piero burada bir şeyler yapıyor. Birilerini gözetliyor. I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers, shaped like
snowflakes. Okay. The truth is, there is no snowflake lock. I was just, looking through the lock. I couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor, and I also know that you can kill me at any time. And for both of these reasons, I apologize and beg for your discretion. Evet, Kalista o gördüğünüz odada banyo yapıyor. Piero da kendisini gözetliyor. Sapık herif. Buradaki insanları gözetlemesen sevinirim dedik kendisine. O da senin bir onurlu bir adam olduğunu ve istediğin dakikada beni öldürebileceğini biliyorum. Bu yüzden senden özür diliyorum ve lütfen hani Kalista'ya söyleme gibi minvalinde şeyler söyledi. Biz de hani, yalnızca kovuşturduk. Daha ileri gitmemize gerek yok. Eğer isterseniz kapı deliğinden gidip siz Kalista'yı Piero'nun yerini gözetlemeye devam edebilirsiniz. Hatta isterseniz içeri bile girebilirsiniz. Birkaç diyalog seçeneği oluyor. Fakat biz pis insanlar değiliz. Neden böyle bir şey yapalım, değil mi? I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Just me this time. Evet, Sokolov hücresi It's burada. not that I object to Royal physician. Konuşturmaya I çalışalım believe you bakalım. and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress, and the former spy master, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. But whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? It's the company you keep that interests us, Sokolov. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress, the very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Sorry, Admiral. I cannot help you. Evet, Sokolov ve Amiral arasında bir diyalog geçti. Amiral kendisinden bir takım bilgi almaya çalıştı fakat Sokolov tabii ki bilgiyi vermeyi reddetti. Bakın biz deneyelim konuşmayı. But I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Evet, size portresini yaptığım bayanın ismini vermeyeceğim. Vermemeyi seçiyorum. Benden zorla almak zorundasınız ve dayanıklılığım da efsanevinin ötesindedir dedi. Burada iki yöntem var. İstersek Amiral'in orada kafes tuttuğu sıçanları kullanabiliriz, tehdit edebiliriz fakat belki de farklı bir yol da bulabiliriz. Curious strategy. Of which I approve. Belki de seni konuşturabilecek bir rüşvet bulabiliriz dedik kendisine. Neden şiddete başvuralım ki, yani gerek I'll yok. leave it to you. But if you get tired of questioning, Açıkçası yani birilerini sorgularken işkence yöntemlerini kullanmasına ben karşıyım, şu anda da oyunda da tercih ettiğim gibi. Yani yanlış bir yöntem bence. İşkence etmeden de konuşturabilirsiniz insanları. Fiziksel bir zarar vermeden yani. It's well known that Sokolov is virtually addicted to a rare liquor called King Street Brandy. The taste is revolting, but I happen to have a bottle. However, I am reluctant to give it to you for Sokolov. It cost me quite a lot. It is very expensive stuff, a blend of rare Pendician spices and a drop of whale oil. Would you care to purchase it? Evet, Sokolov'un neredeyse bağımlısı olduğu bir içki varmış Piero'nun elinde. 150 altın vererek bu içkiyi elde edebiliyoruz.
tadı kesinlikle iğrenç falan dedi. Hani. Ve açıkçası Sokolov'a veresin diye sana vermek istemiyorum. Bana bayağı pahalıya patlamıştı falan dedi ama al parasını sus Anton Sokolov dined şeklinde with us at the verdik manor several aldık years ago. kendisinden. He's both I Şimdi could Sokolov'a use a gidip bu measurement. içkiyi teslim edelim. Al bakalım. King Street brandy. I didn't know any more existed. It is an extraordinary gift. I see I'm dealing with men of taste. I can tell you this much. She was always referred to as Lady Boyle. I painted her to be sure, but I never saw her face or learned her first name. You see, I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait. But I do not know which Boyle she is. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate. Tonight, the timing is perfect with Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? He's right. You will be able to mingle with them once you're on the grounds. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent and take her out in whatever way you can devise. We're very close now. If you do this tonight, we'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Evet, Sokolov'dan kadının isminin Lady Boyle olduğunu fakat yani daha doğrusu soyadının Boyle olduğunu fakat I hear you're off to the Boyles' little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. evet, Lord Pendleton bizden bir ricada bulundu. Lord Shaw'a bu notu iletebilir misin? Zaten beni bekliyor olacaktır muhtemelen falan dedi. Evet, ne diyordum? I knew Sokolov would see reason Allah aşkına in bir what susar he mısın? didn't know. He never actually liked the Lord Regent. Kadının isminin Lady Boyle olduğunu, yani soyadının Boyle olduğunu fakat ilk ismini bilmediğini ve yüzünde hiç görmediğini öğrendik. Of course. Çünkü her zaman maske takıyormuş ve Sokolov da kendisine arkasından çiziyormuş portresini. Kendisiyle tanıştırılacaktım bu akşam bir partide dedi fakat o partiyi muhtemelen görüldüğü üzere kaçıracağım dedi. Biz de şimdi hedefimiz bu partiye gidip bu Lady Boyle ismindeki kişiyi hangisi olduğunu bulmak ve ortadan kaldırmak. Fakat bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Bu bölümlük bu kadar. İzleyen herkese teşekkürler. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben BDR. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz esenlikle kalın.